Hepinize merhaba. Take Off Channel'da CEO Talks'un yeni bir bölümüyle karşınızdayız. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alper Tunga Ersoy konuğum. Hoş geldiniz Alper Bey. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz havalimanımıza. Hoş bulduk. Uzun zaman sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çekim yaptığımız için biz de çok memnunuz. Türkiye'de başlayan kariyer, havacılıkta başlayan kariyer uzun zaman yurt dışında devam etti ve sonra tekrar Türkiye'ye gelmiş olduğunuz böyle bir görevle. Bir öncelikle bunu bir sormak istiyorum. Sizden dinleyelim. Nasıl başladı, nasıl gelişti? Tabii. 1999 yılı Aralık ayında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladım ben terminal memuru olarak. 2005 yılında terminal müdürü olduktan sonra o gün çalıştığım şirket Gürcistan Havalimanı işletmesini almıştım. Oraya gittim 2005 sonunda. Yaklaşık 3 sene orada kaldım. Benim bir terminal binası yapıldı. Ondan sonra işletmeye devralınması ve işletmesi kurulması, tarifelerinin belirlenmesi, anlaşmanın yapılması gibi oldukça karmaşık bir süreçten geçtik. İstanbul'da terminal işletmeciliyken Tiflis'te aynı zamanda hava tarafındaki PAT dediğimiz pist, apron, taksi ve o sahaların bakım onarımı, de-icing, yer hizmetleri gibi diğer görevlerde de yer aldım. Ondan sonra 2008 yılında Makedonya'ya geçtim, Kuzey Makedonya'ya. Üsküp Havalimanı ve Ohrid Havalimanı. Gene orada bir terminal binası inşaatı, diğer binaların inşaatı ve devreye alınması oldu. Orada aynı zamanda bu daha önce öğrendiğim işlere ek olarak havacılık güvenliği, aynı zamanda kargo operasyonlarından sorumlu oldum ve devletle ilişkiler, basınla ilişkiler, müşteri ilişkileri gibi diğer konularda tecrübe edindim. 2020 yılı sonunda tekrar Gürcistan'a gittim genel müdür olarak. Orada 9 ay kaldıktan sonra şirket benden Almatya'ya geçmemi istedi. Bu sırada son 6 ayında Sabiha Gökçen'den bir teklif geldi. Ben de böyle önemli bir havalimanında ülkeme tekrar dönmek için güzel bir fırsatı değerlendirmek istedim. Teklifi kabul ettim. Açılıştan sonra da buraya geldim. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz tekrar ülkenize. Sizin gibi isimlerin tecrübelerle beraber ülkeye geri dönmesi bence çok güzel bir kazanım. Şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı, şimdi burası ülkenin en önemli ikinci havalimanı. Birincisi İstanbul Havalimanı. Birlikte çalışarak turizmimize katkı sağlıyorsunuz. Kurulduğu günden bugüne nereden nereye geldi? Hedefler neydi? Ne oldu? Birazcık bununla alakalı sizden önemini, konumunu dinleyebilir miyiz? Tabii. Esasında Sabiha Gökçen Havalimanı 2001 yılında Teknopark'ın bir parçası olarak kuruluyor. Ancak sonrasında Türkiye havacılığının hızlı gelişmesinden dolayı burada bir terminal binası yapılması ve havalimanının büyütülmesinin ihtiyacı doğunca özelleştirmeye çıkıyorlar. 2008 yılında bu özelleştirmeyi Limak, Hindistanlı GMR ve Malezya Havalimanları Holding konsorsiyumu kazanıyor. 2009'da terminal binası 25 yıllık bir imtiyaz sözleşmesiyle bu konsorsiyuma veriliyor. Zaman içerisinde Malezya Havalimanları Holding önce GMR'ın sonra Limak Holding'in hisselerini alarak tek buranın işletmesi konumuna geldi. 2032 kadar anlaşmamız var. Şöyle söyleyeyim, bu nasıl bir büyüme geldiği, gerçekleştiği sorduğunuz yerde 2008 yılında bu yıl için yapılan, öngörülen yolcu beklentisi 17 milyon. Biz bu sene sonunda 40 milyondan biraz daha fazla yolcu bekliyoruz. Sabiha Gökçen'in gelişiminin esasında bu rakamlar çok güzel örnekliyor. Çünkü siz bir projeye girerken havalimanı projesinde gelecek 25 senenin yolcu projeksiyonunu yaparsınız ve hangi yılda kaç yolcu ulaşacak ona göre bir kapasite ve bina inşaatını yaparsınız. Zaten bugün yolcularımızın artık havalimanı yetmez, terminal binası yetmez demesinin sebebi de bu. O yüzden biz burada başlattığımız pek çok proje var. Geçen sene başlayan, şu an devam eden ve seneye devam edecek olan girişlerden başlayarak bütün girişleri rahatlatma, X-ray cihazları koyarak hem dışarı taşmasını engelledik hem de bekleme sürelerini kısalttık. Dış hatlarda pasaportla burada havuzda oluşturduk. Hem bekleme süresi azaldı hem de gene daha önce gördüğünüz o haberlerdeki yolcu kuyrukları check-in'e kadar gitti kısmı kalmadı artık. Giriş katında da pasaport bölgesini büyüteceğiz. Şu an 8 tane e-pasaportumuz var. 11 tane daha koyacağız. Bu 19'a çıkacak. Giriş katında bu 8'di, 15'e çıktı. Bir sonraki aşama gate bölgesinde. Çünkü burası planlanırken point to point, yani noktadan noktaya uçuş olarak düşünülmüş. Ancak bugün hem Pegasus'un hem AJet'in ciddi anlamda transit yolcusu var. Bunlar hava tarafında birleşince giden yolcuyla burada sıkıntı yaşıyoruz. Onu engellemek için de bütün gate alanlarını yeniden dizayn edeceğiz. Ek olarak bizim 2001'de inşa edilen ve şu an kullanılmayan T1 dediğimiz eski bir terminal binası var. Yaklaşık 3-4 milyon yolcu kapasiteli. Burasını gate bölgesi yapacağız ve eğer izin alabilirsek Savunma Sanayi Başkanlığı ve HEAŞ'tan bu terminal binasıyla o terminali bir köprüyle birbirine bağlamayı planlıyoruz ki yolcular rahatlıkla oraya gidebilsinler. Şimdi burada 40 milyon, diğer T1 terminaliyle birlikte 5 milyonluk bir yolcudan bahsediyoruz. Buranın kapasitesi 41 milyon, orası yaklaşık 3-4 milyon, yani 4 milyon desek 45 milyon ulaşacak. Yeni terminalle ilgili planlar nedir? Onunla ilgili hem HEAŞ hem Savunma Sanayi Başkanlığı çalışıyorlar. Bir çalışmaları var. Biz de buraya talibiz. Zaten bunu belirttik. Yapmak da istiyoruz. Çünkü bizim daha burada 7 yıllık bir 8 yıllık concession süremiz var. Bu terminale de talibiz. Detayları bekliyoruz. Geldiği zaman inşallah iş alabiliriz.
Alırsak da en kısa zamanda inşaatına, sonra işletmeye devralmasını yapmak istiyoruz. Sizin kendi içinizde bir projeksiyon çalışmanız var mı? Hani kaç yolcu olur? Yaklaşık 45 milyon kapasiteli gene bir terminal binası düşünüldüğünü duyduk. Yani burası 45, orası 45, 90 milyon çıkacak. Zaten ikinci pist açıldığı zaman her pist 40 uçak deseniz, uçuş deseniz 80 uçuşa çıkıyor. Bunun karşılığı da yaklaşık 90 milyon olması gerekir. O zaman yeni terminal başka bir yerde olacak anladığım kadarıyla. Doğru. 2 tane pistin artısındaki alan düşünülüyor. Ayrı bir nizamiye girişi ve T1'den başlayarak, yani eski terminal, bu terminal ve oraya bağlayacak bir kara tarafından tren hattı, monoray. İkinci pistle ilgili de geçtiğimiz yıl sonunda açıldıktan bugüne şu anda 10. aydayız. Operasyon nasıl etkiledi? Yani tam kapasiteli kullanılmaya başladı mı? O da pürüzler vardı. %100 kapasite başlamadı. O pürüzler gideriliyor. Işıklandırma ile ilgili problemler vardı. Onlar çözüldü. Eksik taksiveyler vardı. Yani taksi yolları, onlar tamamlandı. Apronlar yapılıyor. Apron arası bağlantı, iki apron arasındaki bağlantılar yapılıyor. Bunlar bitince tam kapasiteye geçebilir. Ancak dediğim gibi terminal kapasite yetersiz olduğu zaman iki pist açsanız da, o kadar uçağı alsanız da yolcu koyacak yeriniz kalmıyor. O yüzden ikinci terminal önemli artık bizim için. Şöyle rahatlattı. Gece bizim 1-3 arası kapalı havalimanımız. Çünkü mevcut pistin yıllardan beri kullanıldığı için bakım onarımı gerekiyor. Esasında 2 saatten daha fazla süre kapatmak istiyorlar, ancak tabii uçuş trafiği ve kalabalıktan dolayı bunu yapamıyorlar. Ama ikinci pist tam kapasite kullanılmaya başladığı zaman siz mevcut pistte rahat rahat 5-6 saat kapatıp bakım onarımı yapabileceksiniz. Bu bakımdan çok önemliydi. Yolculardan gelen yoğun şikayetler vardı. Temizlik, hijyen olabilir. Ve de bununla ilgili de biz ilk tanışma toplantımızda bahsetmiştiniz. Tuvalet alanları yenileniyor. Burada yolcunun konforuna yönelik başka neler yapmayı planlıyorsunuz? Terminal binası 15 senelik bir bina. Yani belli şeyleri bir yerden sonra değiştirmeniz lazım. Bunlardan bir tanesi tuvaletler. Geçen sene başladı. Bu sene şu ana kadar 9 tuvaletten 7 tanesi, yani planlanan 9 taneydi. 7 tanesi tamamen yenilendi. Çünkü siz tuvalet istediğiniz kadar temizlik yapın ama altyapıyı değiştirmediğiniz zaman maalesef bir koku oluşabiliyor. Yeni tuvaletlerde bu sıkıntıyı çözdük. Aynı zamanda yeni tuvaletlere bir de yoğunluk haritası koyduk. AI kullanıyoruz. Yani yolcu geldiği zaman tuvalet dolu mu değil mi görebiliyor. Aynı zamanda bizim operasyon merkezimize bilgi gidiyor. Çok sık kullanıldı. Buradaki temizlik sayısı sıklığı arttırın diye. Amacımız bütün havalimanları esasında bu şekilde. Yolcu otoparktan başlayarak geriye kadar konforlu şekilde gitsin. Uçuş stresi diye bir şey var. Yani yolcu evinde başlıyor daha bavulunu hazırlarken. Değil mi o hengameye? Tabii ben eşimden biliyorum. Ne giyeceğim, kaç gün kalacağız, hava durumu nasıl, neyle ne kombin edeyim diye başlayan bir süreçle havalimanına geldiniz, aracınızda neye park edeceksiniz? Check-in counter'ım nerede? Uçağım saat kaçta? Gecikmem var mı? Kapıya ne kadar sürede giderim? Alışveriş yapmaya, bir kahve içmeye vaktim var mı gibi bir stresin oluştuğu bir ortamdan bahsediyoruz. Otoparkı da genişletiyoruz. Yaklaşık 700 araçlık bir üçgen otopark yapıyoruz. Aynı zamanda terminal bir önündeki otopark alanını da düzelteceğiz. Otobüslerimiz hepsini başka bir yere alacağız. Yani şehirler otobüsler eski terminal binası önünde metronun yan tarafında bir yere park edecek. Yani bizim kapasitemizi bir 1100 araçlık daha bu yıl sonunda bir kapasite yapmış olacak. Otopark içinden bahsediyorum. Olabilen her yeri otoparka çevirmeye çalışıyoruz ki yoğun zamanlarda, özellikle ki bayram zamanlarının oluyor, yolcumuza otopark sağlayabilelim. Girişlerde yoğunluk haritamız var. Siz girdiğiniz zaman kapıya girişinde yeşil veya kırmızı yanıyor. O şekilde içeride güvenlikte yoğunluk mu var yok mu onu görebilip eğer yoğunluk varsa bir sonraki kapıya gidebiliyorsunuz. Girdikten sonra danışmada bizim bütün danışma memurlarımız İngilizce konuşabiliyor ama her yolcu İngilizce bilmek zorunda değil. Orada AI kullanarak direkt tercüme, dilden dile tercüme yaptırarak direkt yolcuya doğru bilgiyi efektif şekilde veriyoruz. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şu. Otoparktan başlayarak bizim app'imizi kullanarak anlık bilgi mesajı göndererek otoparkın şuraları dolu, buraları boş. Şu kapıdan girerseniz daha az beklersiniz. Check-in'imiz burada. Ve anlık olarak pasaport yoğunluğu ne kadar? Veya geçtikten sonra her yerden kapıya kaç dakikada gidebileceğinin bilgisini hem dijital hem manuel olarak vereceğiz. Çünkü oradan belli yürüme mesafesi. Yolcu bunları gördüğü zaman rahatlıyor ve uçuşu daha az stresli oluyor. Amacımız daha konforlu hizmet vermek. Bu biraz zaman alacak. Çok şikayet var. Seneye de Avrupa Havalimanları Konseyi ACA'nin anketi var. Havalimanı servis kalitesi anketi. Burada 36'dan fazla soru var ve siz ekleyebiliyorsunuz ekstra sorular. Görüyorsunuz hangi hizmetiniz iyi, hangisi kötü ve yatırım yapmanız lazım. Buna katılacağız. Amacımız da kendi kategorimizde ki Mega Havalimanı kategorisinde ilk 5 yer içerisinde almak. İddialı bir kategori ama iddialı belki bir beklenti ama biz bunu amaçlıyoruz. Dediğim gibi inşallah Sabiha Gökçen hak ettiği değeri kazanacak yakın zamanda. Şuna geleceğim ben. Şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı bulunduğu konum itibariyle buradaki bölgesel konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yolcuya etkisi var mı bunun? Yani bir hub gibi oldu mu ya da olmaya yakın mı? Artık oldu. Ulaşım merkezi oldu. Çünkü 4 ana ulaşım unsuru burada birleşiyor. Yani buraya hem
gemi yoluyla gelebiliyorsunuz, hem tren yoluyla gelebiliyorsunuz, otobüsle geliyorsunuz ve hava yoluyla, yani hava yoluyla burada birleşiyor, hepsinin birleştiği bir yer. Bir bölgeye hitap ediyoruz. O yüzden biz kendimize artık şehirlerin havalimanı diyoruz. O bakımdan önemli. Şimdi Kocaeli'nden de buraya bir metro hattı, tren hattı düşünülüyor. Hızlı trene bağlanabiliyorsunuz. Bütün bu unsurların olduğu bir yerde önemli bir olgu. Biz burada niye eksik gördük mesela? Kargo kapasitesi. Şimdi 40 milyon yolcu olan yerde yıllık 55-60 bin ton kargo çok düşük. Bunun en az yarım milyon tona çıkması lazım. Onunla ilgili çalışmamız olacak bundan sonra. Hem HH'la görüştük. Çünkü normalde kargo onların uhdesinde olan bir konu. Ama hem onlara faydası var, hem bize faydası var. Biz burada kargoyu ayaklandırmak istiyoruz. Çünkü bütün endüstri bölgesine yakınız. Yani Gebze'sine, Dilovası'na, Bursa'ya, Kocaeli'ne. Buradaki kargonun buradan taşıması çok kolay olacak. Gelecek dönemde daha fazla kargo uçağını hem yolcu uçağıyla hem sadece kargo uçağıyla burada görmek istiyoruz. Yeni bir kargo terminali lazım olacak o zaman. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi bölgedeki stratejik konumundan bahsettik. Bir de yolcu profilinden bahsetmek gerekirse. Sizin en çok uçtuğunuz hatlar neresi oluyor? Sabiha Gökçen yolcusu neyi tercih ediyor? Bu point to point yolcu ile transfer yolcunun arasındaki oran ne oldu şu anda Sabiha'da? Şimdi bizim %15 yolcumuz transfer yolcu. Şuna şöyle bakmak lazım. Normalde low cost carrier dediğimiz business modelde, iş modelinde çok fazla transfer yolcu olmaz. Onlar bir noktadan bir noktaya uçup uçağı en fazla havada tutup çok fazla sefer yapmak için uğraşırlar ki maliyetler düşsün. Bu da biletleri olumlu yansısın diye. Ama hem Pegasus hem AJet artık transfer yolcu taşıyorlar. İşte bugün %15'e geldi. İleride onlar da büyümek istiyorlar. O yüzden de biraz da yeni bir terminal binası gerekiyor. Bizim esasında Amerika kıtası hariç her yer uçuşumuz var. 40 iç hat, 125 dış hat olmak üzere 165 destinasyona uçabiliyorsunuz buradan. Avrupa'da var, Kuzey Afrika'da var, Orta Doğu çok fazla büyüyor son dönemde. Orta Asya'da da var. Özellikle bu Schengen'le ilgili sıkıntı olduktan sonra yolcular daha fazla vize olmayan, vize gerektirmeyen ülkelere uçmaya başladılar. Bu bakımdan Orta Doğu şu an bizim için yükselen yıldız diyebilirim. Ciddi talep de var. Hafta sonu hatta arkadaşlarla beraber Roots World'de katıldık. Orada hava yollarıyla görüştük. Fas hava yollarıyla görüştük orada. Ciddi olarak bakıyorlar. Mesela Lufthansa gelmek istiyor. Özellikle Avrupa'daki havalimanları gece kapandığı için bizde açık olduğu için gece operasyonu yapmayı planlıyorlar. Umarım 2025 yazından başlarlar. Hatta Jordan Aviation slot için başvuru bile yaptı Ürdün'den. Ürdün Hava Yolları gene gelmek istiyor. Gulf Air ile görüştük. Orta Doğu şöyle önemli. Hem Fly Dubai Emirates'le başlarsa Gulf Air veya Qatar Airways oradan yolcularımızı uzak doğuya, Avustralya'da bağlayabiliyor. Esasında bizim genişleyen bir ağımız var. Mesela British Airways bence ilginç bir örnek. Haftada 3 seferle başlayıp bu sefer hafta 10 sefere çıkmış. O 9'ya Amerika'ya bağlıyor. Hava yollarıyla sizin de tavsiyeleriniz oluyor mu bizim kendi hava yollarımıza? Ya şuralara birazcık daha yeni hat açın veya şöyle yapalım böyle yapalım gibi. Ya da onlar gelip size mesela akıl danışıyorlar mı? Hani... Akıl danışmak demeyelim ama devamlı bir istişare var. Yani bizim pazarlama ekibimiz hem onlarla görüşüyorlar. Çünkü hem onlarda data var, bilgi var, hem bizde var. Bunu birleştirmek lazım. Belli sistemlerden yolcular nereye daha fazla uçmaya başlıyor? Hangi marketlerde, pazarlarda boşluk var? Bunu görüyorsunuz. Ve zaten beraber büyüyorsunuz. Yani biz burada Pegasus'la beraber büyüdük. Şimdi AJet'ken onlara beraber büyüyoruz. Havayolu, havalimanı hep birbirine entegredir ve beraber büyürler. Size özel bir soru soracağım. Birçok havalimanında yönetici pozisyonunda bulundunuz. Yurt dışında özellikle birçok havalimanını adeta yani temelden girip ayağa kaldırdınız. Ben buraya yurt dışından getirmek istediğiniz bir model var mı veya yenilik var mı? Biraz bununla alakalı bir soru sormak istiyorum. Esasında bu kişinin tecrübesinden çok yolcu davranışları ilgili. Yani yolcunuzun sizden ne istediğini bilmeniz lazım. O yüzden biz ASQ'ye yani havalimanı servis kalitesi anketine girmek istiyoruz ki yolcudan bilgiyi daha fazla alalım. O yüzden sosyal medyayı takip ediyoruz. Yolcu neden şikayetçi, ne istiyor, ne yapıyor diye. Şimdi bir 20-25 sene öncesine bakarsanız havalimanları bugün çok başka bir platforma dönüştü. Bir iş merkezi gibi, bazı alışveriş merkezi diyor. Olayın tecrübe boyutuna girerseniz, ne kadar çok havalimanına giderseniz ve ne kadar çok uluslararası havacılık fuarına katılırsanız bütün gelişmeleri görüyorsunuz. Şimdi yenisine AI. Artık yapay zeka hayatımıza giriyor her yerinde. Biz bunu alıp hem operasyonel süreçlerde olayları kısaltmak ve optimizasyon sağlamak için kullanmak istiyoruz. Hem de biraz önce bahsettiğim gibi yolcu konforu için. Şimdi yapay zekadan ama şunu söylemem lazım. Şimdi hemen bir beklentiye girilmesin. Çünkü bu şimdi hukuk, etik kısım var. Yani hata yaparsa hatanın ceremesini kim çekecek, kim suçlu olacak gibi. Ve bir de bu havalimanları bilgi koruması anlamında önemli yerler. Buradaki bilginin dışı akmaması lazım. O yüzden biz yolcu konforunu bunu kullanırken çok limitli bir bilgiyle kullanmak istiyoruz ki herhangi bir hukuksal ve etik sıkıntı yaşamayalım, karşılaşmayalım. Burada şu var, alan ne kadar buna müsait. O yüzden devamlı havalimanında değişiklikler olur. Oturma gruplarının yeri değişir,
pasaportta X'lerin yeri değişti. Alanlar değişir devamlı. Yolcu davranışını doğru takip edip ne istediğini bilirseniz süreci iyi yakalarsınız, son trendleri. Havacılık arkadaşlar teknolojiyi en çok kullanan sektörlerin başında geliyor. Ben Alper Tunga Ersoy, CEO Talks'ta konuğumuzdu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yeni görevimizde tekrar başarılar diliyorum. İnşallah projeler bitince tekrar burada hep beraber seyircimize gösteririz. Arkadaşlar sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. CEO Talks'un yeni bölümlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.